Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta özellikle sabit burçların hayatı boyunca hatırlayacağı bir hafta olacak. Fadime Bekbirel ben, astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 25-31 Temmuz arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Bu haftanın en önemli konusu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak. Özellikle sabit burçların hayatında çok büyük değişimlerin olacağı bir hafta olacak. Yeni başlangıçların planını yapan iyi ve olumlu bir başlangıç yapacak. Plan yapmamış olanlar karşısına çıkacak değişimlere mecbur kalacak. Bu yenilik özellikle sabit burçların Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu ve Kova burcunun önümüzdeki 18 senenin temelini oluşturacak. Bu hafta Güneş Aslan Burcu'nda, Merkür Aslan Burcu'nda, hayatın her alanında gösterişli, şatafatlı, kendini göstermek isteyenlerle karşılaşabiliriz. Hemen herkes ön sırada olmak için mücadele edecek. İletişimde ego savaşları çok fazla olacak. İletişimde abartılı ve gösterişli konuşmalara şahit olabiliriz. Bu da birçok kişi arasında tartışmalara neden olabilir. Dünya genelinde bu hafta lider konuları daha fazla gündemde olacak. Özellikle teknoloji devleri, teknoloji konularındaki liderler çok konuşulacak. Ani ve beklenmedik lider değişimleri de olabilir. Teknolojik ortam ve konularla ilgili lider değişimleri yaşanabilir. Bu da bütün dünyada ses getirecek bir olay olabilir. Bu hafta ego savaşları hala devam ediyor. Konuşma ortamlarında yüksek sesli konuşmalar, ani tepki vermeler, tartışmalara neden olabilir. İnatlaşmalar fazla olacak, gergin ortamlar olabilir. Sakin kalan kazanır. Bu hafta gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında gergin açılar olacak. Askeriye, sanat, çocuklarla ilgili konular, liderle ilgili konularda gerginlikler yaşanabilir. Doğa, hayvanlar ve ateşle ilgili konular devam ediyor. Bu da gerginlikler yaratabilir. Liderlere karşı ayaklanmalar da söz konusu olabilir. Elektrik ve elektronik alet ve sistemlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Gerginlikler olabilir. Mars-Uranüs kavuşumu ani değişimleri tetikleyebilir. Beklenmedik konularda ani gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu durumu en net hissedeceğimiz zamanlar önümüzdeki hafta 1-2-3 Ağustos 2022 tarihi olacak. Hem dünyada hem ülkemizde hem de kişisel hayatımızda çok büyük etkilerle karşılaşacağımız tarihler olacak. Hayatımız boyunca hatırlayacağımız konular karşımıza çıkabilir. Detaylarını önümüzdeki hafta anlatacağım. Dünyada ve ülkemizde sanat camiasında kayıplar yaşayabiliriz bu hafta. Ünlü sanatçı veya çok zenginliğiyle bilinen biri ya da birilerinin hayatındaki değişimlere şahit olabiliriz. Kayıplar da yaşanabilir. Bu hafta aşk, çocuklar, sanatsal olaylarla ilgili konularda yenilikler karşımıza çıkacak. Bu konularda başlangıçlar yapmak kolay olacak. Sağlık konusunda bu hafta kalp, damar, kan dolaşımı ile ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Bu konulardaki kontrolleri yaptırmakta fayda var. Mars hala Boğa burcunda ilerliyor. Hayatımızda bazı konularda daha hızlı ilerliyoruz. Özellikle finans konuları dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda daha ön planda. Finansla ilgili değişiklikleri söz konusu. Batanlar, çıkanlar olabilir. Finans konularında el değiştirecek sistemler var. Beklenmedik konularla karşılaşabiliriz. Hem yeni ay, hem kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, hem de Mars'ın etkisiyle bu hafta sabit burçların hayatında büyük değişimler olacak. Yani Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu ve Kova burcunun hayatında çok büyük değişiklikler olacak. Bu haftayı hayatları boyunca hatırlayacaklar. Venüs bu hafta Yengeç burcunda, ev, aile, ebeveynler, vatan sevgisi ön planda olacak. Duygusallık çok fazla, duygusal konularda sağlam temeller kurulabilir. Bu hafta yapılacak evlilikler uzun sürecek evlilik olacak. Bu haftanın aşkta şanslı burçları da Yengeç burcu, Koç burcu, Oğlak burcu ve Balık burcu olacak. Bu hafta para konusunda şanslı burçlar ise Yengeç burcu, İkizler burcu, Koç burcu ve Balık burcu olacak.
Satürn Kova burcunda ve retro halinde yavaş ilerliyor. Sene başından beri disiplinli ve planlı olmamız gereken konuları şimdi muhakeme edeceğiz. Disiplinli olmamız gerekirken bunu gerçekleştirdik mi? Planlı olmamız gerekirken bunu yaptık mı? Bunları sorgulayacağız. Eğer disiplin ve planlı olduysak şimdi emeklerimizin karşılığını daha kolay alacağımız bir süreç olacak. Bunlara ait detayları burçlar kısmında anlatacağım. Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde liderlerle ilgili geçmişte yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlar tamamlanabilir. Ülke liderleriyle ilgili gizli kapaklı konular ortaya çıkabilir. Suikast konuları da yine gündeme gelebilir. Doğum haritamızdaki etkisine göre deprem niteliğinde konularla bu hafta karşılaşabiliriz. Özellikle hafta ortasında Ay Plüto karşıtlığı duygusal ilişkilerde ani bitişleri tetikleyebilir. Bu ilişkilerin bittiğini artık net kabul etmemiz gerekebilir. Hafta ortasında Sirius ve Ay kavuşumu var. Aile ve ebeveynlerle ilgili konularda birilerine yardımcı olmamız gerekebilir. Duygusallık olarak başkalarının sorununa çözüm üretebiliriz. Jüpiter Koç burcunda ilerliyor. Hafta sonundan itibaren de retro hareketine başlayacak. Hafta başında hızla ilerlediğimiz konularda hafta sonundan itibaren daha yavaş olmamız gerekecek. Bu haftanın şanslı burçları da Koç burcu, Terazi burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu, Aslan burcu ve Yay burcu olacak. Dijital para konuları hala gündemde. Önümüzdeki hafta özellikle Almanya dijital parayla ilgili bir açıklama yapabilir. 1-2-3 Ağustos'a çok dikkat edelim. Bu açıklama büyük yankı uyandırabilir. Hafta ortasında Amerika ile ilgili ani ve beklenmedik bir konu gündeme gelebilir. Bu liderlerle ilgili olabilir, finans konularıyla ilgili olabilir. Bu konu önümüzdeki hafta netlik kazanabilir. Astrolojiye meraklı ve yetenekli olanlar için Astroloji ve Ben isimli kitabımı kesinlikle tavsiye ederim. Basit bir anlatımla astrolojiyi kolayca anlayabileceğiniz bir kitap. Astroloji eğitimlerimizde Eylül ayında başlayacak. Eğitimlerimize de katılabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da imzalı olarak isterseniz yine kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. astrolojigünlüğü.com web sayfamdan da yine kitapla ilgili sipariş verebilirsiniz. Şimdi 25-31 Temmuz 2022 arasındaki gökyüzü transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda para konuları gündeminizdeydi. Bu haftada parasal olarak güzel gelişmeler olacak. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Yeni para konuları da gündeme gelebilir. Çocuklar veya aşk ilişkinizle ilgili para konuları da gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Finansla ilgili işleriniz varsa bu işlerinizle bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler olabilir. Bu sizi gergin yapabilir. Sakin olursanız sorun yaşamazsınız. Bu hafta yeni yatırım konuları karşınıza çıkabilir. Gayrimenkul yatırımıyla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir yatırım olacak. Yeni iş arayanlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda, yemek sektöründe, finans sektöründe yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili para konuları gündeme gelebilir. Onlardan parasal destek alabilirsiniz ya da onlara parasal destek sağlayabilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon değişikliği de yapabilirsiniz.
Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu tanışma uzun sürecek bir ilişkinin başlangıcı olacak. Bu hafta çocuk veya çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Çocuk veya çocuklarla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Güzel konular olacak. Mesela yeni bebeğiniz olacağı haberini alabilirsiniz. Evinize yeni bebek de gelebilir. Bu hafta aşk ilişkinizde güzel gelişmeler de olacak. Yeni bir aşk başlayabilir. Var olan aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu kararların organizasyonlarını da yapabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bunlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu işlerinizle ilgili imzalar atabilirsiniz. Hizmet sektöründe daha fazla da para kazanabilirsiniz. Bu haftadan sonra topluluk önünde daha fazla olacaksınız. Bununla ilgili yeni bir konu gündeme gelebilir. Bu sizin için olumlu ve güzel bir gelişme olacak. Bu hafta Mars ve Plüto arasında sert bir açı var. Sizin hayatınızda büyük bir depreme neden olabilir bu açı. Özellikle iş, kariyer veya eğitim konularında büyük bir bitiş yaşayabilirsiniz. Para konularına da dikkat edin. Bu hafta şans sizden yana, özellikle ev, gayrimenkul, arsa ile ilgili konularda şanslı olacağınız bir hafta olacak. Sene başından beri sosyal ortamlarda, dijital ortamlarda tanıştığınız kişilerden çok şey öğrendiniz. Onlardan hayat tecrübesi kazandınız. Sosyal ortamlarda tanıştığınız kişiler size hayatın bazı önemli noktalarını size anlatmaya çalıştılar. Siz bunları gördünüz, duydunuz, dikkate aldınız. Umarım aldınız. Çünkü bunlar sizin farkındalığınızı artırdı. Çünkü bunlar size hayat tecrübesi kattı. Hayatınızda ilerlemek için sizi bir üst seviyeye taşıdı. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunların daha fazla farkına varacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Anketlere katılabilirsiniz. Instagram adresime tıklayarak kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konularında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların yanında olabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde olmak, ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçireceksiniz. Eşinizle vakit geçireceksiniz. Evinizde olmayı tercih edeceksiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili değişiklikler karşınıza çıkabilir. Yeni haber alabilirsiniz. Ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Ciddi kararlar olabilir. Yeni bir aşk başlangıcı da olabilir. Hafta sonunda çocuk konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle olan konular daha fazla gündeminizdeydi. Bu hafta artık ev, aile, ebeveynlerle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Evinizle ilgili değişiklikleri bu hafta tamamlamak daha kolay olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularını tamamlayabilir. Yeni bir evde, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Önümüzdeki 9 senenin, 18 senenin temelini atabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Evli olanlar, eşinizle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Eşinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Sorunlu giden ilişkiniz var ise buna dair yeni kararlar alabilirsiniz.
Ebeveynlerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar olabilir. Ebeveynlerinizin hayatında değişimler olabilir. Bunları da kabullenmeye çalışacaksınız. Mars hala burcunuzda ilerliyor. Hayatınızda düzen kurmaya devam ediyorsunuz. İş, eş, evlilik, eğitim hayatındaki birçok konuyla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar başlangıç olacak. Mayıs 2023'e kadar bu başlangıçları tamamlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Yeni başlayacağınız iş uzun sürecek bir iş olacak. Aniden gelişecek bir iş başlangıcı da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Temeli sağlam bir aşk başlayabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Mars hala Boğa burcunda, Aslan burcunda da yeni ay var bu hafta. Farkındalığınız artacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Yeni başlangıçlara adım atmalısınız. Eski konuları geride bırakmalısınız. Bitenin bittiğini kabul ederseniz yeni başlangıçların daha da farkına varabilirsiniz. Bu hafta Mars ve Plüto arasındaki sert açı sizin hayatınızda büyük bir depreme neden olabilir. Özellikle uzak yerler, yurt dışı, şehir dışı eğitim konularında büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. Büyük bir bitiş yaşayabilirsiniz. Ani değişimler yaşayabilirsiniz. Bunu olduğu gibi kabul ederseniz, biteni geride bırakırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Sene başından beri işinizle ilgili yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katmanız gerekiyordu. Yeni teknolojik alet ve sistemleri öğrenmeniz gerekiyordu. Teknolojik alanlarda yeni sistemleri işlerinize katmanız gerekiyordu. Bunu anladınız, umarım anladınız. Bu hafta bunlarla ilgili eksik kalmış konuları toparlamaya çalışacaksınız. Bu alet ve sistemleri hayatınıza artık katmaya çalışacaksınız. Sene başından beri iş, kariyer konularından çok şey öğrendiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı, kazandığınız tecrübeleri daha da farkına varmaya başladınız. Umarım başladınız. Bu sizi bir adım ileriye taşıyacak. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Hangi alanda geçmişten gelen tecrübeleriniz var? Bunları iyi düşünün. Bu tecrübeler size yeni iş fikirlerini getirecek. Bu hafta da çok büyük yenilikler yaşayacaksınız. Bu haftayı hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarını takip edebilirsiniz. Anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında parasal konularda güzel haberler alabilirsiniz. Yeni parasal kaynaklarla ilgili başlangıçlar da yapabilirsiniz. Yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili işi olanlar hafta başında bu işlerinizde başlangıç yapabilirsiniz. İşi olmayanlar hafta başında bu alanlardan iş haberleri alabilir ve başlangıç yapabilir. Hafta ortasında kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızla vakit geçirebilirsiniz. Onların hayatında yenilikler olacak. Onların yanında olabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili değişimler için yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili yeni konularda karşınıza çıkabilir. Bu konuları kabullenmeye çalışacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, İkizler burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda psikolojik olarak yoruldunuz. Kendinizi dinlemek istediniz. Kendinizi anlamak istediniz. Kendi halinizde olmak istediniz. Çünkü Eylül ayı sonrasında hazırlık yapacaksınız.
Eylül ayından sonraki 6 ay için, değişiklikler için şimdiden kendinizde kalıp ne istediğinizi bilirseniz buna göre değişiklikleri planlayabilirsiniz. Çünkü Eylül ayından sonra köklü değişimleri yapmak zorunda kalacaksınız. Bu haftadan sonra iletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili konularda büyük adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Bu sene sonuna kadar da bu adımları hızlandıracaksınız. Bu alanlarda bu hafta yapacağınız başlangıçlar sizin hayatınıza yeniliklere de katacak. Bu hafta iletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Eğitim konularında başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlarda işleriniz varsa bunları bir adım ileriye taşıyacak yeni fikirler oluşturabilirsiniz. Başka alanlarda işleriniz varsa iletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili konuları işlerinize katarsanız böylece işleriniz geliştirmeye başlayabilirsiniz. Bu haftayla birlikte bu konular daha kolay ilerleyecek. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla olan ilişkilerinizde yeni başlangıçlar bu hafta yapabilirsiniz. Yeni akrabalarınızla tanışmaya başlayabilirsiniz. Yeni komşularınızla tanışmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay bunları tecrübe edeceksiniz. Kardeşlerinizle ilgili, komşularınızla ilgili, akrabalarınızla ilgili yeni konular sürekli karşınıza çıkacak. Bunları muhakeme edeceksiniz. Bu konularda sınanacaksınız. Onların hayatındaki yenilikleri de kabullenmeye başlayacaksınız. Bu hafta para konusunda şanslı olacaksınız. Bir beklerken daha fazla para elinize gelebilir. Yatırım konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Sanatla, psikolojiyle ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Bu konularda daha yoğun çalışabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta başvuruları yapın. Eylül ayından sonra iş başlangıcı yapabilirsiniz. Sene başından beri yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konularda disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konularda daha planlı olmanız gerektiğini anladınız. Bu alanlarla ilgili konularda uzun vadeli planlar yapmanız gerektiğini anladınız. Şimdi bu planları uygulamaya başlayacaksınız. Eğer sene başından beri plan yaptıysanız planlar hızla tamamlanacak. Ancak yapmadıysanız, disiplinli olmadıysanız şimdi bunları düşüneceksiniz. Nerede hata yaptınız bunu düşüneceksiniz. Yeni çözümler üreteceksiniz. Bu çözümleri de Kasım ayından sonra gündeme alacaksınız. Sene başından beri eğitimle ilgili konularda disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Uzun vadeli planlar yapmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Şimdi bu planları hızla tamamlayabilirsiniz. Eğer plan yapmadıysanız, disiplinli olmadıysanız şimdi oturup bunları iyi düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Kasım'dan sonra bu dersleri daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da da günlük astroloji yorumlarını takip edebilirsiniz. Anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konularında daha dikkatli olmaya başlayabilirsiniz. Hafta başında duygusallık çok fazla olacak. Romantik planlar yapabilirsiniz. Hafta başında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konularda net kararlar alabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Özellikle iş veya eğitim hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında büyük bir başarı kazanılabilir. Hafta ortasında parasal konularda olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Para konusunda olumlu sonuçlar olacak. Yeni parasal kaynaklarla ilgili gelişmeler olacak. Yeni yatırım planlarınızı da başlatabilirsiniz. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla zaman geçireceksiniz. Onlarla ilgili yeni gelişmelerin haberlerini de alabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında yenilik olacak. Bunun haberini de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında çok fazla zaman geçirdiniz. Bazen gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Sabrınızı sınayacak durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu haftada bazı gergin durumlarla karşılaşacaksınız. Sabrınızın taştığı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin gibi sakin birinin sabrını taşırmak zordur ama ateşleneceğiniz durumlarla karşılaşacaksınız. Bunun bilincinde olun. Sabırlı olursanız kazanan siz olursunuz. Sosyal mecralarda tanıştığınız kişilere dikkat edin. Sizi bazı konularda harekete geçirebilirler. Bunu iyi yönde kullanabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda veya arkadaş ortamlarında ani bir konuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sizin hayatınızda deprem etkisi yaratabilir. Bu size parasal kayıp yaşatacak bir durum olabilir. Eş veya ortakla ilgili ani bir değişim yaratacak bir konu olabilir. Eş veya ortağınızın parasıyla ilgili bir konuyla ilgili olabilir. Biten her neyse bunu kabullenmelisiniz. Yoksa psikolojik olarak sorun yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Daha önce başvurduğunuz işlerden haber alıp başlangıçta yapabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralar, sosyal alanlar, e-ticaret gibi alanlarda teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız her iş size parasal kazanç sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde şanslı bir dönemde olacaksınız. Özellikle bu şansı kullanmalısınız. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Yeni para konuları da gündeme gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Bu hafta özellikle para konusunda büyük adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir yatırım için başlangıç olabilir. Sanatla, sahnelerle, topluluk önündeki konularla ilgileniyorsanız bu konularda yeni para kazanma yöntemleri karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta aşk konusunda şanslısınız. Aşk ilişkinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Duygusal zamanlar çok fazla. Bunu değerlendirmelisiniz. Yeni aşk arayanlar, Venüs aşkta sizi destekliyor. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni aşk bulmanız çok kolay olacak. Algılarınızı açın. Yeni başlayacak aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Bu hafta para konularını çok fazla konuşacaksınız. Kafanız karışabilir. Para ve yatırımla ilgili yeni araştırmalar yapabilirsiniz. Bu araştırmalardan yeni kazançlar sağlanabilir. Sene başından beri borç alacak konularıyla mücadele ettiniz. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Eski borç konuları karşınıza çıkabilir. Bunları ödemek daha kolay olacak. Pratik çözümler üretebilirsiniz. Eskiden yarım kalmış yatırım konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlayabilirsiniz. Bu hafta eşiniz veya iş arkadaşlarınızla ilgili bazı ilişkilerinizde büyük bir değişim yaşanabilir. Bu konu yaşanacak ve bitecek. Bunu kabullenmelisiniz. İlişkilerde net bitişler bu hafta yaşayabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlere katılabilirsiniz. Instagram'da kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Bunu ya biriyle paylaşın ya da yazıya aktarın. Hafta başında biraz gergin olabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası içinde olacaksınız. Kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. İş, aşk veya başka görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Yeni konularla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel başlangıçlar olacak. Hafta sonunda parayla ilgili konular gündeme gelecek. Finansla ilgili işlerde güçlü olacaksınız. Yeni yatırım konularıyla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Yeni para kazanma konuları da gündeme gelebilir.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu izlemesiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş bu hafta burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta Güneş size enerji katacak. Bulunduğunuz ortamlarda Güneş gibi parlayacaksınız. Bunu iyi kullanmalısınız. Güneşin enerjisinden faydalanmalısınız. Bu haftanın en önemli konusu tabii ki burcunuzda, Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. Hayatınızın birçok alanında artık yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. 6 ay bu yenilikleri anlayacak ve hayatınıza katacaksınız. Yenilikler için plan yapın, hayaller kurun, ritüeller yapın. Bu hafta sizin haftanız. Ruhunuzu, bedeninizi yeniliklere hazırlayın. Zaten güzel enerjiler sayesinde kendinizi yenilenmek daha kolay olacak. Yeni aydan birkaç gün önce içiniz daralsa da siz bunu abartmayın. Yeni ayla birlikte her şey feraha erecek. Bunu bilirseniz sizi bunaltan konulara daha sabırlı olabilirsiniz. Artık geçmişle vedalaşın, yeniliklere yer açın. Böylece bu haftadan sonra yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkiler ve işle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Bunlara dair hayaller kurun, ritüeller yapın. Merkür burcunuzda, Aslan burcunda bu hafta çok konuşacaksınız. Yoğun iletişim halinde olacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu sizi biraz yorabilir. Buna dikkat edin. Ancak toparlanması gereken konuları da daha kolay böylece toparlayacaksınız. Son haftalarda işleriniz çok yoğundu. Bu haftada iş hayatınızda yoğun tempo devam ediyor. Bu yoğunluk sizi biraz fazla bunaltabilir. Eğer buna sabrederseniz başarılı olacaksınız. Eğer sabredemezseniz işten ayrılmayı düşünebilirsiniz. İşinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bu hafta işten ayrılırsanız da yeni iş bulmanız kolay olacak. Son haftalarda eğitim konusunda yoğundunuz ve yoruldunuz. Bu yoğunluk sizi bunaltmış olabilir. Bu haftada yoğun olacaksınız. Bu haftada yorulacaksınız ama başarılı da olacaksınız. Eğitim konusunda yenilikleri daha kolay hayatınıza katabilirsiniz. Eğitim hayatınızda güneş gibi parlayacaksınız. Bu hafta ruhsal olarak kendinizi yenilemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Bununla ilgili kendinizde yenilikler yapmaya çalışın. Bunun için yeni ve farklı kitaplar okumak size iyi gelecek. Yazı yazmak size iyi gelecek. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, birikimlerinizi, hayallerinizi yazıyla ifade etmek size iyi gelecek. Bunu hem kendinizi geliştirmek için yapabilirsiniz, hem bunları kullanarak para kazanmak için de yapabilirsiniz. İlişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili bu hafta yeni adımlar atabilirsiniz. Bu konular 6 ay gündeminizde olacak. Son haftalarda kendi kendinize çok fazla konuştunuz. Bazı konuları kendi içinizde çok büyüttünüz. Bu psikolojik olarak sizi çok yordu. Bu hafta yine kendi kendinize konuşacaksınız ama artık daha yapıcı ve olumlu konuşmalar olacak. Kendinizi dinlemek ve içinizdekileri kontrol etmek daha kolay olacak. Başkalarıyla fikirlerinizi paylaşmak yine daha kolay olacak. Sene başından beri ilişkilerinizden çok şey öğrendiniz. Özel ilişkiniz olabilir, iş ilişkiniz olabilir. Karşınızdaki kişiler size hayat dersi verdi. Hayatta bazı şeylerin iyi ya da kötü yanlarını size gösterdi. Bunu gösterirken bazen sizi üzdüler, bazen sizi mutlu ettiler. Siz bazen bunu anladınız, bazen bunu geç anladınız. Karşınızdaki kişileri suçladınız ama onlar size bir şeyler öğretmek istedi. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. İlişkilerinizden neler öğrendiniz? Karşınızdaki kişiden neler öğrendiniz? Bunları düşüneceksiniz. Buna göre ilişkilerinize yeni bir yön vereceksiniz. İlişkiler konusu hala gündemimizde, güzel gelişmeler devam etse de sizin içinizde hala karamsar bir havada var diyebilirim. İlişkilerinizle ilgili bu hafta duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunları gerçekleştirebilir.
Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketler yapıyorum. Bunlara katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayın. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında sosyal alanlarda, sosyal mecralarda zaman geçireceksiniz. Çok fazla iletişim halinde olacaksınız. Hafta başında teknolojik ortamlarda, sosyal mecralarda, e-ticaret gibi alanlarda işi olanlar büyük başarılar kazanabilir, yeni adımlar atabilir. Hafta ortasında enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Doğada zaman geçirebilir, yemek yapabilir. Sanatsal aktivitelerde bulunabilirsiniz. Müzikle zaman geçirebilirsiniz. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanmalısınız. Ani duygu değişimleri de yaşayabilirsiniz. İçinizin daraldığını hissedebilirsiniz. Hafta sonunda burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın etkisiyle enerjiniz çok yüksek olacak. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınızı kontrol etmek biraz zor da olabilir. Ruhsal olarak derin duygular içinde olacaksınız. Hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Karşınıza yeni konular çıkacak. Bunları anlayacak ve hayatınıza katacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda eğitimle ilgili konularla yoğundunuz, yoruldunuz. Bu haftada yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Bu yeni konular sizi biraz gergin yapabilir. Ancak bunlarla ilgili atacağınız adımlar sizin için çok önemli olacak. Bu hafta yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili konular, uzak yerlerle ilgili konular gündemimizde olacak. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Son haftalarda uzun yolculuklar yapmaya başladınız. Bu haftada uzun yolculuklar yapacaksınız. Uzun yolculuk planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek yeni ay sizi biraz gergin yapabilir. İçinizin daraldığını hissedebilirsiniz. Aslında güzel bir enerji var. Ancak siz bunu ruhsal olarak yoğun yaşayacağınız için güzel mi kötü mü anlamakta zorlanacaksınız. Ama ben söyleyeyim, güzel bir enerji bu. Sadece bu güzel enerjinin sizin bunaltmasına izin vermeyin. İçinizde birikecek, yoğunlaşacak enerjiyi dışarı nasıl atacaksınız? Bunu düşünmeye başlayın. Bu hafta içinizde büyük bir enerji olacak, duygularınız yoğun olacak. Bunu dışa vurmak için sanatla mutlaka zaman geçirmelisiniz. Toplulukla birlikte olmak da size iyi gelecek. Bu hafta psikolojik ve ruhsal olarak çok zor bir süreç geçirebilirsiniz. Ama ruhsal olarak kendinizi yenileyeceğiniz bir sürecin başlangıcını yapacaksınız. Bu yüzden sizi bunaltacak konulara sabretmelisiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yapacağınız işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Bu hafta ritüeller yapmak için, mistik konularla ilgilenmek için, ruhsal çalışmalar yapmak için çok güzel enerjiler var. Evinizde bunları gerçekleştirebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, arkadaş ortamlarında yeni aşkı bulabilirsiniz. Yeni başlayacak aşk tutkulu veya saplantılı bir aşk olabilir. Sene başından beri sağlıkla ilgili karşınıza çıkan konuları toparlayacaksınız. Bu hafta sağlık konusunda disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Sağlık konusunda planlı olmanız gerektiğini anladınız. Sağlık konusunda karşınızdaki kişilerin size bir şeyler öğretmeye çalıştığını anladınız. Umarım anladınız. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Sağlık konusunda sorunları daha kolay çözeceksiniz. Ama eğer anlamadıysanız şimdi bunları daha fazla düşünün. Nerede hata yaptınız? Bunu düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Ekim'den sonra bu dersler çok işinize yarayacak. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili bazı gizli kapaklı konular gündemimizde. Aşk ilişkinizle ilgili bazı konu hukuksal süreçlerde gündeme gelebilir. Aşk ilişkinizin bittiğini kabullenmek zorunda kalabilirsiniz.
Bu hafta ilişkilerinizle ilgili aldanma ve aldatılmalar yaşayabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız aldatılmalarla ilgili düşünceler içinde olabilirsiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili sene başından beri adım attıysanız bunlardan haberler alabilir, yeni başlangıç yapabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olmaya başlayabilirsiniz. Haftanın başında işle ilgili yoğun olacaksınız. Başvurduğunuz işlerden haber alabilirsiniz. Yeni işe de başlayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgili konularda hafta boyunca başarılı olacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Uzun zamandır beklediğiniz haberi de alabilir. Yeni eğitim konularında karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar bu alanlarda büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu alanlarda uzun zamandır sürüncemede olan konular toparlanabilir. Hafta ortasında arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Hafta sonunda duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Ruhsal olarak zor 2 gün geçireceksiniz. İçinizin daraldığını düşünebilirsiniz. Enerjiniz düşük olabilir. Uzun yolculuklar size iyi gelir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda çok fazla para harcamaya başladınız. Bu haftada biraz fazla para harcayabilirsiniz. Lüks için, gösteriş için para harcayabilirsiniz. Eş veya ortağınızdan dolayı parasal kayıplar da yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu hafta sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Çevrenizde daha fazla kişi olacak. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili yeni projelerinize de hız katabilirsiniz. Bu haftadan sonra hayatınıza yeni arkadaşlar katılacak. Yeni ve farklı kişilerle tanışmaya başlayabilirsiniz. Yeni sosyal ortamlarda bulunmaya başlayacaksınız. Bu kişiler sizin de hayatınıza yenilikler katacak. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. İşlerinizle ilgili yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Yeni para kazanma konuları da gündeme gelebilir. İşlerinizle ilgili olabilir, sosyal mecralarla ilgili olabilir, bazı hukuksal konularla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Son haftalarda hukuksal konular gündeminizde ise bu hafta bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Sahnelerle ilgili, topluluk önündeki işlerinizle ilgili hukuksal süreçlerde ani bitişler yaşayabilirsiniz. Bu ani bitişler nedeniyle psikolojiniz bozulabilir. Bunu kabullenmelisiniz. Çocuk konusunda hukuksal süreçler var ise bunlarla ilgili karşınıza ani değişimler çıkabilir. Bunları kabullenmelisiniz. Bu hafta arkadaş ortamlarında yoğun iletişim halinde olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte iletişim araçlarını daha fazla kullanabilirsiniz. Bu sizi yorabilir, algılarınız dağılabilir. Daha dikkatli olun. Sene başından beri çocuklarınızla ilgili konularda sınanmalar halindeydiniz. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili değişimleri kabullenmek zorunda kaldınız. Zaman zaman yoruldunuz ve bunaldınız. Bu hafta çocuk veya çocuklarınızla ilgili geçmişte yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili tamamlanması gereken konuları tamamlayacaksınız. Bunlarla ilgili yeni konular da karşınıza çıkabilir. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili hızlı başlayan ve hızlı ilerleyen konularla karşılaştınız. Aniden başlayan ve aniden biten ilişkilerle karşılaştınız. Bu size biraz yordu diyebilirim. Bu yüzden yeni başlangıçlar yapmak da istemiyorsunuz belki. Haklısınız da bu haftada geçmişte yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmaya çalışacaksınız.
Ekim ortasına kadar aşkla ilgili konularda enerjiniz biraz düşük olacak. Yeni başlangıçlar yapmanız zor olacak. Geçmişte yarım kalmış aşk konuları da bu hafta karşınıza çıkabilir. Bununla ilgili yenilikler karşınıza çıkabilir. Karar almanız zor olacak. Bu hafta ikili ilişkilerde şanslı olacaksınız. Partneriniz yok ise fazla seçenekle karşılaşabilirsiniz. Seçenekler kafanızı karıştırabilir. Bu haftadan sonra bu seçenekleri daha fazla düşüneceksiniz. Son senelerde evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili büyük değişimler yaşadıysanız, evliliğiniz veya ilişkiniz bir deprem gibi bittiyse, bu Plüton'un etkisiyle olduysa bu evliliğin veya ilişkinin bittiğini artık kabullenmelisiniz. Bunu kabul ederseniz hayatınızdaki yeniliklere daha çabuk adapte olabilirsiniz. Bu hafta bunu daha fazla düşüneceksiniz. Zaten planetler sizin bu düşünmenizi sağlayacak. Biteni görmeniz gerekebilir. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilir. Şu an yaşadıklarınızı da not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri hafta başında alabilirsiniz. Yurt dışı gezisi için planlar yapılabilir. Bu planları yılın sonunda uygulanabilir. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Hafta boyunca eğitimle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapılabilir. Hafta ortasında işinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. İşinizle ilgili bazı konular artık netleşecek. İşinizle ilgili büyük bir adım atabilirsiniz. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatındaki yeniliklere şahit olabilirsiniz. Sosyal mecralardaki yeni projelerinizde hafta sonunda başlatabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda ilişkiler konusu sizi biraz yordu. Bu haftada ilişkiler konusu gündemimizde olacak. Hem iş ilişkinizde, hem aile ilişkinizde, hem aşk ilişkinizde, hem özel ilişkilerinizde dengeleri sağlamaya çalışacaksınız. Konuşmalar yapacaksınız, anlatmaya çalışacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. Yine çok yorulacaksınız. İlişkilerle ilgili yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta ilişkiler konusunda mantık ve duygusallık bazen karışacak. Kararlarınızda kafanız karışacak. Karar almak zor olabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Yeni bir düzende başlangıç yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Evliliğinde sorun yaşayanlar eşinizden uzak durun. Yoksa evliliğinizde büyük kopmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde ani değişimler yaşanabilir. Son haftalarda ev almak, ev satmak, ev taşımak, büyük tadilatlar yapmak konularıyla ilgilendiniz. Bu hafta bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde bazı ani değişimler yaşanabilir. Büyük değişimlere hazır olun. Bu hafta iş veya eğitimle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Bunlar vaktinizi çok alacak. Ancak birçok konuyu toparlayacaksınız. Yeni başlangıçlar olabilir. Bu hafta iş konusunda veya eğitimle ilgili konularda sözleşmeler yapılabilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yapılabilir. İmzalar atılacak. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Bu hafta işlerinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. İş alanında güneş gibi parlayacaksınız. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirirseniz yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu sizin için güzel ve başarılı bir sürecin başlangıcı olacak. İşi olmayanlar ve iş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Kesinlikle başvurular yapın.
Bunlara daha hızlı cevaplar alabilirsiniz. Yeni iş konuları da başlayacak. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili konularda daha disiplinli olmanız gerekiyordu. Daha planlı olmanız gerekiyordu. Ebeveynlerinizle ilgili konularda değişikliklerle karşılaştınız. Bunları kabul etmeniz gerekiyordu. Şimdi bunları düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Ebeveynlerinizden neler öğrendiniz, onlarla olan ilişkilerinizden neler öğrendiniz, bunları anlamaya çalışacaksınız. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Böylece Ekim'den sonra ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili parasal konularda şanslısınız. Eş veya ortaklardan güzel para gelişi olabilir. Eş veya ortakla ilgili konularda hukuksal süreç var ise bunlarla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Bu hafta kardeş veya akrabalarınızla ilgili sağlık konularında ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kardeş veya akrabalarınızın sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Tutulmalar Kasım 2021'den beri Akrep Burcu ve Boğa Burcu aksında gerçekleşiyor. Bu sizin hayatınızı çok fazla etkiliyor. Hayatınızdaki değişimleri planlayın. Hayatınızda 180 derece değişimleri planlayın. Çünkü bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü hayatınızda büyük değişim yapmak zorundasınız. Eğer planlarsanız sizin istediğiniz gibi olur. Eğer planlamazsanız karşınıza çıkana mecbur kalabilirsiniz. Bu hafta ilişkilerle ilgili büyük değişiklikler de yaşayabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlerime katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayın. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Hafta başında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Banka işlemleriyle çok yoğun olabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışından, şehir dışından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili planlar yapılabilir. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca başarılı olacaksınız. Eğitim konularında yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında arkadaşlarınızla birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Hafta sonunda işinizle ilgili yeni ve büyük bir adım atabilirsiniz. Bu adım size başarılar getirecek. Sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili yeni ve büyük bir projeyi de başlatabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde eğitim konuları var. Eğitimle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili alanlarda güneş gibi de parlayabilirsiniz. Bu hafta eğitim konularını çok fazla konuşacaksınız. Eğitimle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz, imzalar atabilirsiniz. Bu konular 6 ay gündeminizde olacak. Yurt dışında veya şehir dışında iş yapma planınız varsa, yurt dışında veya şehir dışında yaşama planınız varsa, taşınma planınız varsa, seyahat planlarınız varsa bu hafta bu konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili hayallerinizi kurun, yeni planları yapın. Doğum haritanızdaki açılara göre bunlarla ilgili net adımlar atacaksınız. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla bağlantılı işi olanlar bu hafta bu konularda çok yoğun olacaksınız. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. Bu konular 6 ay gündeminizde olacak. Bu hafta daha fazla uzun yolculuk yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Boyun, boğaz, mide, bağırsaklar ve ses tellerine dikkat edin. Hızlı hareket ederseniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektöründe işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta haber alabilirsiniz.
Bu hafta eş veya ortakla ilgili olumlu para gelişi de var. Elinize para geçebilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal konular var ise bu konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu konular daha sonra sonuçlanabilir. Bu hafta aşkta şanslısınız. Duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Duygusallık çok fazla. Yeni aşk arayanlar aşk konusunda çok fazla seçenek karşınıza çıkabilir. Değerlendirme yapın. Yapayım derken eliniz boş kalabilir. Dikkatli olun. Bu hafta çocuklar konusunda şanslısınız. Çocuklarla ilgili konuları biraz fazla abartabilirsiniz. Çok fazla özverili davranabilirsiniz. Bu sizi yorabilir. Çocukları rahat bırakın. Siz de yorulmayın. Sene başından beri kardeşlerle, akrabalarla veya yakın çevrenizdeki kişilerle sınandınız. Onlardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Eğer onlardan bir şey öğrenmeniz gerektiğini anladıysanız şimdi bunları daha iyi anlayacaksınız. Dersler çıkartacaksınız. Ama onlarla mücadele etmeyi seçtiyseniz, öğrenmek gerekenleri anlamak istemediyseniz şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Öğrenmeniz gerekenlerin ne olduğunu anlamaya çalışın. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik ve pazarlama ile ilgili konularda disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Daha uzun vadeli planlar yapmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Şimdi bunlarla ilgili eksik konuları tamamlayacaksınız. Bu alanlarda dersler çıkartın. Neler öğrenmeniz gerekiyor? Bunları daha iyi analiz edin. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlerime katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayın. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olacaksınız. Hafta başında ikili görüşmeler yapacaksınız. Hem iş hem özel hayatınızda ilişkilerinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Yeni ve büyük bir yatırımla ilgili imza atılabilir. Yeni kredi başlangıcı olabilir. Hafta ortasında banka işlemleriyle, imzalarla da meşgul olacaksınız. Miras konuları gündeminizde ise bunlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda yurt dışından, uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haber yeni bir işle ilgili olabilir. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda yeni haberler de alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte yeni başlangıçlar yapılabilir. Sınavlarınız varsa da hafta sonunda başarılı olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatıyla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularla yoğundunuz. Onların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişime neden oldu. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar olacak. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili özellikle eğitim konularında yeniliklerle karşılaşacaksınız. Duygu ve mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. Son haftalarda topluluk önünde daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Bu haftada topluluk önünde olacaksınız. Bu alanlardaki işlerinizde başarılı olacaksınız. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar olabilir. Bu başlangıç size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak. Eşiniz veya ortağınızla ilgili güzel para konuları da gündemde. Onlardan para desteği alabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınız daha fazla para kazanabilir. Bu hafta sezgileriniz çok yüksek olacak. Mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Duygularınız yoğun olacak. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. İlişkilerinize dair ön yargılarınız çok fazla olacak. Kıskançlıklar çok fazla yaşanabilir.
Bu hafta finansal olarak biraz fazla harcama yapabilirsiniz. Yeni bir yatırımla ilgili yeni bir adım da atabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili hukuksal konular varsa bu hafta bunlarla ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Miras konuları varsa bu konularda yeni haberler alabilirsiniz. Bu konularda güzel haberler alabilirsiniz. Son haftalarda aşk konuları sürekli gündemimizdeydi. Bu haftada aşk konuları gündemimizde. Aşkla ilgili hızlı adımlar atabilirsiniz. Ancak daha mantıklı olursanız aşk konusunda bazı şeyleri netleştirmeniz daha kolay olacak. Son senelerde aşk konusunda daha özgür olmaya başladınız. Özgür düşünceler içinde olmaya başladınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Aşkta özgürlükten yana olmanız ilişkilerinizde sorun yaratabilir. Bu hafta eşinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla yaşanacak. Hukuksal konularda görüşmeler çok fazla yapılacak bu hafta. Bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bazı anlaşmalar var ise bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bu anlaşmalar sonucunda para kazanabilirsiniz. Bu hafta banka işlemleriyle ilgileneceksiniz. Yurt dışı veya şehir dışı ile ilgili banka işlemleriyle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sene başından beri para konuları gündemimizdeydi. Yeni yatırım konuları gündemimizdeydi. Para kazanmayla ilgili disiplinli olmanız gerekiyordu. Planlı olmanız gerekiyordu. Eğer bunları yaptıysanız şimdi daha kolay para kazanacaksınız. Parayla ilgili öğrendiklerinizi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bunları muhakeme edeceksiniz. Eskiden yarım kalmış bazı gizli kapaklı konular tekrar karşınıza çıkabilir. Gizli konular açığa çıkabilir. Bu sizin hayatınızda deprem etkisi de yaratabilir. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen dizilimleri zamanını öngörebilirsiniz. Hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularıyla ilgili konular karşınıza çıkabilir. Dikkatli olun. Eller, kemikler ve dişler konusunda daha dikkatli olun. Hafta ortasında hem iş hem özel ilişkinizde başlangıçlar yaşayacaksınız. İkili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni ortaklık konuları da gündeme gelebilir. Yeni ilişki başlangıcı da olabilir. Hafta sonunda finans konularıyla ilgileneceksiniz. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Finansla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda evinizle ilgili değişiklikleri hızla tamamladınız. Bu hafta evinizle ilgili konular gündeme gelecek. Bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Bazen ebeveynlerinizle gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Sabrınız sınanacak. Bunun olacağını düşünerek sabırlı olun. Ebeveynlerinizle ilgili konularda duygu ve mantık karmaşası var. Ebeveynlerinizle ilgili ani değişimlere de hazır olun. Bu hafta eşinizle ilişkinizde gerginlik olabilir. Ani patlamalar yaşanabilir. Düşünmeden hareket edebilirsiniz. Eşinizle ilgili sabrınız sınanabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Eşinizle ilgili konularda duygu, mantık karmaşası var. Bu yüzden net kararlar almayın. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu organizasyonlarda ani ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkilerde yoğun olacaksınız. Çok fazla kişiyle görüşme yapacaksınız. Sürekli konuşmalar yapacaksınız. Bu sizi biraz yorabilir. Algılarınız dağılabilir. Dikkatli olun.
Bu hafta ikili ilişkilerinizde gündemde olacak. Bu hafta ortak ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bu ortaklık kazançlı bir ortaklık olacak. İlişkilerinizi düzenlemek bu hafta daha kolay olacak. Enerjiniz yüksek olacak. Karşınızdaki kişilere bu enerjiyi yansıtmanız kolay olacak. Hem iş hem özel ilişkinizde güzel enerjilerle dolu olacaksınız. Bu hafta Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. İlişkilerinizde yenilikler yapabilirsiniz. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. İlişkinize yeni bir enerji katabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni biriyle tanışabilir. Yeni ve özel biriyle tanışabilir. Önümüzdeki 6 ay ilişkilerinizdeki yenilikler anlamaya ve kabullenmeye çalışacaksınız. Ev alma, ev satma, gayrimenkul alım satım ile ilgili de bu hafta imza atabilirsiniz. Yeni yatırım konularıyla ilgili adımlar atabilirsiniz. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Diğer videolarda söylediğim, şimdi de söyleyeceğim. Satürn sene başından beri sizi eğitmeye çalıştı. Disiplinli olmanız için baskı yapmaya çalıştı. Planlı olmanız için baskı yapmaya çalıştı. Hem iş hem özel hayatınızda başlattığınız konuları bu hafta toparlayacaksınız. Yapacağınız işlerde daha yavaş olmalısınız. Yeni temeller için yavaş adımlar atmalısınız. Satürn hayatınızı düzenlemeniz için sizi zorluyor. Geçmişte yaşadıklarınızdan dersler çıkartmanızı işaret ediyor. Geçmiş birikimlerinizi iyi anlayın, iyi analiz edin. Bu birikimler sizi geleceğe taşıyacak. Değerli tecrübeler olacak. Şimdi bunları anlamaya başlayacaksınız. Bunları muhakeme etmeye başlayacaksınız. Bu hafta eviniz, aileniz, ebeveynleriniz veya eşinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Bu sizin hayatınızda deprem etkisi yaratabilir. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınladığım kısa videolara göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarını takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayın. Şu an yaşadıklarınızı not alarak ilerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olacaksınız. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Bunları değerlendirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlar daha fazla olacak. Sanatsal çalışmalar yapıyorsanız, topluluk önünde çalışıyorsanız hafta başında başarılar kazanabilirsiniz. Hafta ortasında sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, kamu sektöründe iş başvurularınızda cevap bekliyorsanız bu cevabı alabilirsiniz. Yeni başlangıçta yapabilirsiniz. Hafta ortasında sağlıkla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Mide, bağırsakla ilgili daha dikkatli olun. Bunlarla ilgili kontrolleri yaptırmakta fayda var. Hafta sonunda hem iş hem özel ilişkinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkilerinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 25-31 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bunlarla ilgili hızlı adımlar attınız. Bu hafta bu konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama bölümlerinde yeni işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Başvuru yapın. Hemen işe başlayabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Onları yanlış anlayabilir. Onlar sizi yanlış anlayabilir. Daha sakin olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Kardeşleriniz veya akrabalarınızın hayatında bu hafta büyük değişim olabilir. Buna şahit olabilirsiniz. Onların yanında olmalısınız. Bu hafta kardeşlerinizle ilgili bazı konular psikolojinizi bozabilir. Sakin kalmaya çalışın. Yeni aşk arayanlar, bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınızı açın.
çakralarınızı açın. Bu hafta duygularınızı öne çıkartın. Aşk konusunda görüşmeler yapacaksınız. Kendinizi kolay anlatacaksınız. Karşınızdakini kolay anlayacaksınız. Bu hafta çocuklar konusunda duygusallık çok fazla. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Sağlık konuları gündeminizde, sizin sağlığınız olabilir. Çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Bu hafta sağlıkla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Daha dikkatli olun. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, sanatla ilgili işiniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bunlardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni ay sizi sağlık konularında etkileyecek. Kalp, damar, kan dolaşımı konularına dikkat edin. Bunlarla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. İşiniz varsa iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili yenilikleri işlerinize katabilirsiniz. Bu işlerinizi daha da artırabilir. Bu hafta sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektörü ve eğitim sektörü ile ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bu sektörlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitimden haberler alabilirsiniz. Bu sektörlerle ilgili eğitimlere başlangıç yapabilirsiniz. Bu sektörlerden beklediğiniz iş haberlerini de alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sene başından beri ruhsal olarak biraz gergin durumlar yaşadınız. Kendinizi anlamaya çalıştınız. Karamsarlık ve kuşkular çok fazlaydı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Kendinizle ilgili neler öğrendiniz, kendinize neler kattınız, bunları muhakeme edeceksiniz. Sene başından beri kendinizi bazı konularda eksik hissettiniz. Kendinize bazı konularda güvenemediniz. Bu nedenle aldanma ve aldatılmalarla karşılaştınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Bu hafta sosyal mecralarla ilgili para konularında bazı gizli kapaklı olaylar yaşanabilir. Sosyal mecralarla ilgili konular nedeniyle para kayıpları yaşayabilirsiniz. Sosyal mecralarla ilgili bazı konular bitebilir. Bu bitişi kabullenmek zorunda kalacaksınız. Bu hafta eşinizle ilgili konularda görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Eşinizle ilgili aldanma ve aldatılmalara dikkat edin. Günlük detaylara geçmeden önce YouTube'da yayınlanan kısa videolarıma göz atabilirsiniz. Instagram'da günlük astroloji yorumlarımı takip edebilirsiniz. Instagram'da anketlere katılabilirsiniz. Kendinize astroloji günlüğü oluşturmaya başlayın. Şu an yaşadıklarınızı not alın. İlerleyen zamanlarda benzer gezegen konumlarında daha dikkatli olacaksınız. Hafta başında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişimleri tamamlayabilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Bunları anlamaya çalışabilirsiniz. Hafta ortasında aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar alabilirsiniz. Bununla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yenilikler karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsanız, sahnelerle ilgili iş yapıyorsanız bu işlerinizde yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Hafta sonunda sağlık konusunda yenilikler karşınıza çıkacak. Yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu alanlarından beklediğiniz haberleri de hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.